Roma'da senato binası kalabalık. Beyaz togalar, taş zemin, fısıltılar. Kimileri birbirine eğilmiş, konuşuyor. Kimileri uzaktan birilerini seyrediyor. Kapı açılıyor, Jules Caesar içeri giriyor. Bu artık sıradan bir politikacının gelişi değil. Galya'yı fethetmiş, iç savaşı kazanmış, Roma'ya tek güç olarak dönmüş bir adamın gelişi. Bir senatör yaklaşıyor, elinde bir dilekçe varmış gibi uzatıyor. Sezar duruyor. Dinliyor. Bir başka el togasının kenarından çekiyor. Bir hareketlenme, bir bıçak. Sonra bir tane daha. Ve birkaç saniye içinde Roma'nın en güçlü adamı senatonun ortasında yere düşüyor. Tarih M.Ö. 44. Gün 15 Mart. Roma takviminde Mart'ın idleri. Merhabalar arkadaşlar. Kentoloji'ye hoş geldiniz. Ben Can. Bugün bir suikasta bakacağız. Ama sadece bir suikast değil. Bir kırılma anı, bir rejimin sarsılması ve ironik bir şekilde Cumhuriyeti kurtarmaya çalışanların Cumhuriyet'in sonunu hızlandırdığı an. Önce şunu anlamamız gerekiyor. Gaius Julius Caesar veya daha yaygınca kullandığımız Fransızca versiyonuyla Jules Caesar bu noktaya nasıl geldi? Sezar, köklü ama o dönemde çok da güçlü olmayan bir Patrici aileden geliyordu. Ailesi soyunu mitolojik olarak Venüs'e dayandırıyordu ama bu Gent Sezar'a hazır bir iktidar sunmuyordu. Roma'da yükselmek için ittifak yapmak, risk almak ve doğru anda doğru hamleyi yapmak gerekiyordu. Gençliğinde Roma çalkantılıydı. Sulla 3 seneliğine diktatör olmuş fakat kendi isteğiyle bırakmıştı. Cumhuriyet kurumları yerindeydi. Ama olağanüstü yetkiler tek bir adamın elinde toplanabilmişti. Sezar bu dönemi gördü. Gücün nasıl merkezileşebileceğini, sistemin nasıl esneyebileceğini gördü. Yıllar geçti. Sezar askerlik yaptı, Rodos'ta hitabet eğitimi gördü, politik ilişkiler kurdu. Sonra Roma siyasetinde önemli bir ittifak kuruldu. Sezar, Pompeius ve Crassus arasında oluşturulan birinci Triumvirlik. Resmi bir makam değildi ama fiilen Roma'nın en güçlü 3 adamı arasında bir anlaşmaydı. Sezar'a Galya valiliği verildi ve işte burada her şey değişmeye başladı. Galya seferleri neredeyse 9 yıl sürdü ve Galya'nın tamamı işgal edildi. Bu sadece askeri bir başarı değildi. Sezar tecrübeli ve kendisine sadık bir ordu kazandı. Büyük prestij kazandı. Roma'da adı hem hayranlık hem de korku uyandırmaya başladı. Crassus doğuda Partlarla savaşırken hezimete uğradı ve öldürüldü. Denge bozuldu, Pompeius ile Sezar arasındaki ilişki gerildi. Senatoda birkaç kişi şunu düşünmeye başlamıştı bile. Sezar fazla güçleniyordu. Bir şekilde önünü kesmek lazımdı. Senatoyu kendine düşman edinen Sezar, M.Ö. 49 yılında kuzeyden Rubikon nehrine geldi. Bu nehri geçmek Roma'nın atan kalbine ayak basmak demekti. Ve Roma geleneğine göre bir komutan asla ordusuyla beraber bu nehri geçemezdi. Bu açık bir meydan okumaydı. Sezar Rubikon'u geçti ve her şeyin dönüm noktası bu oldu. Bu karar sadece askeri değildi. Bu Roma'daki güç dengesine karşı bir hamleydi. İç savaş başladı, Pompeius doğuya kaçtı. Sonunda Mısır'da öldürüldü. Sezar Roma'ya döndüğünde artık rakipsizdi. Çeşitli reformlar yaptı, borç sistemini düzenledi. Koloniler kurdu ve Julian takvimi devreye girdi. Ama aynı zamanda yetkileri genişliyordu. Sezar'a Roma Cumhuriyeti'nde geçici olarak yetkiler bahşeden diktatör ünvanı verildi. İç savaşlar sırasında 11 günlüğüne, sonra bir seneliğine. M.Ö. 46'da 10 yıllığına diktatör ilan edilmesi tüm geleneklere aykırıydı bile. Fakat M.Ö. 44 yılında Diktator Perpetuo yani ömür boyu diktatör ilan edilmesi birçok kişi için bardağı taşıran son damla oldu. Roma Cumhuriyeti'nde yaklaşık 500 yıldır bir kral yoktu. Son kral kovulmuş, yerine kolektif yönetim getirilmişti. Roma bir cumhuriyetti. Bu yüzden ömür boyu yetki ifadesi birçok senatör için düşünülemez bir semboldü. Burada hikaye siyah beyaz değil tabi. Sezar reform yapan bir lider miydi? Evet. Gücü merkezileştiriyor muydu? Evet. Bu iki durum aynı anda doğru olabilir. Fakat burada iş bir prensip meselesiydi. Hayat boyu bir ünvanı elinde tutmak kabul edilemez bir durumdu. Bir kişiye bu ayrıcalığı vermek, sonra gelenlere de vermek gerekmesi anlamına gelebilirdi.
Ve tam bu noktada Brutus gibi isimler devreye giriyor. Komploya katılanlar kendilerine liberatores yani özgürleştiriciler diyorlardı. Brutus, Sezar'a uzak biri değildi. Onun çevresindeydi. Antik kaynaklar Sezar'ın ona çok güvendiğini aktarır. Ama aynı kaynaklar Brutus'un cumhuriyet değerlerine sonuna kadar bağlı olduğunu da aktarır. Biz Brutus'un zihninden geçenleri bilmiyoruz. Ama elimizde şu gerçek var. Bir adam hem bir lidere çok yakın olabilir hem de bu liderin gücünün sistem için kötü olduğuna inanabilir. 15 Mart sabahına geliyoruz. Senato oturumu Pompeius'un tiyatrosundaki Kurya'da yapılacaktı. Antik anlatılarda Sezar'ın toplantıdan önce bazı uyarılar aldığı geçer. Tarihçi Suetonius, Spurinna adlı bir kahinin Mart'ın idleriyle ilgili uyarılar yaptığına dikkat çeker. Plutarkos ise Sezar'ın eşi Calpurnia'nın kötü rüyalar gördüğünü yazar. Bu anlatılar var. Fakat bu anlatıların ne kadarının gerçek, ne kadarının ise anlatı geleneği olduğunu bilmiyoruz tabi. Ama kesin olan şu. Sezar o gün senatoya gitti. Toplantı başladı. Bir grup senatör etrafını sardı. Bir dilekçe uzatıldı, bir kargaşa oldu. Antik kaynaklara göre ilk darbeyi Casca indirdi. Sonra diğerleri. Tarihçi Suetonius 23 tane bıçak darbesinden söz eder. Sezar yere düştü. Popüler kültürde bu an et tu brute sözüyle hatırlanır. Sen de mi Brutus? Ama bu ifade aslında sadece Shakespeare'in oyunundan geliyor. Sezar'ın son sözlerini kesin olarak bilmiyoruz. Suikastçılar senatodan özgürlük sloganıyla çıkarlar. Ama Roma'nın tepkisi bekledikleri kadar net olmaz. Kısa süre sonra Sezar'ın cenazesi yapılır. Marcus Antonius o sırada konsül ve siyasi olarak çok güçlü bir pozisyonda. Appianus gibi kaynaklar Antonius'un cenazede yaptığı konuşmanın bir sürü insanı derinden etkilediğini ve halkın komploculara karşı öfkesini artırdığını yazar. Şehirde sükunet yoktu. Tam aksi oluyordu. Sezar'ın vasiyeti açıklandı. Halkına para bırakmıştı ve bir isim ortaya çıktı. Gaius Octavius. Henüz çok gençti. Sezar'ın yeğeni, manevi oğlu ve varisiydi. Roma'da büyük bir güç boşluğu oluşmuştu. Octavius, Antonius ve Lepidus ikinci triumvirliği kurdu. Bu kez bu ittifak resmi yetkilerle donatılmıştı. Resmi kurumlar yerindeydi fakat fiilen olağanüstü yetkilerle yönetilen bir dönem başlamıştı. Brutus ve Cassius doğuya çekildi. Philippi Muharebesi'nde yenildiler. Cumhuriyeti korumaya çalışan suikastçılar ortadan kaldırılmıştı. Ama güç mücadelesi bitmedi. Octavius, Antonius ve Lepidus'la karşı karşıya geldi. Marcus Antonius, Actium ve İskenderiye muharebelerinde tüm umudunu kaybetti ve bir süre sonra sevgilisi Kleopatra ile beraber kendi yaşamına son verdi. Lepidus ise Octavius'un kurnazlığıyla mücadele edemedi ve bir kenara atıldı. Octavius tek güç olarak kaldı. Senato ona M.Ö. 27'de yüce ve saygıdeğer anlamına gelen Augustus ünvanını verdi. Augustus zamanla tüm gücü elinde toplayacak fakat bu işi ağırdan alacaktı. Sezar'ın yarattığı stresi ve paniği yaratmamak için her şeyi yapacaktı. Dolayısıyla Cumhuriyet kurumları bir süre daha bağımsız olarak hareket ediyormuş gibi gösterildi. Ama gerçek güç artık tek bir merkezdeydi. Roma Cumhuriyeti fiilen sona ermişti. Tarihçilerin çoğu M.Ö. 27'yi Roma İmparatorluğu'nun başlangıcı olarak kabul eder. Ve bütün bu süreç 15 Mart M.Ö. 44'te Mart'ın idlerinde birkaç dakikalık şiddetle başladı. Suikastçılar Cumhuriyeti kurtarmak istiyordu. Ama yaptıkları şey Cumhuriyet'in sonunu hızlandırmak oldu. Mart idleri sadece bir adamın ölümü değildi. Bir sistemin kırılma anıydı. Bununla birlikte size şu soruyu sorayım ve yorumlarda buluşalım. Senato'da Sezar suikasta uğramasaydı Roma'nın tarihi nasıl gelişirdi? Kendisi durumu daha da ileriye taşıyıp imparator olmak için uğraşır mıydı? Yoksa daha önce Sulla'nın yaptığı gibi diktatörlüğü kendi isteğiyle bırakır mıydı? Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.